Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Define Vadisi kanalına hoş geldiniz. Yine zirvelere doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Ay ay. Bu bölgeye daha çok gelip gideceğiz gibi bir hissiyat var içimde. Çünkü gelmiş olduğumuz bölgede gerçekten harika tarihi eserler buluyoruz. Tarihi zengin bir bölge. Söyleyeyim olayım. Parantez içinde. Bu bölgeden harika eserler çıkardık arkadaşlar. Harika paralar bulduk. Harika gömüler bulduk. Aşağı taraflarda buradan bir 50-60 metre aşağısında harika tarihi eserler bulduk. Bir tane kadeh bulmuştuk arkadaşlar. Bir tane kolye bulmuştuk. Harika bir takı niteliğinde. Tarihi Roma dönemine ait Bizans dönemine ait paralar bulduk. Osmanlı'ya ait takılar bulduk. Eşkıya definesi bulduk arkadaşlar. Gelmiş olduğumuz bu bölgede. Bu bölge gerçekten çok zengin bir bölge. Belli ki tarihi de zengin. Yine aynı bölgedeyiz. Yine gelmiş olduğumuz vakit yine soğuk bir vakit arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten rakımı yüksek bir nokta ve devamlı sis alan bir bölge. Sis alması bizim açımızdan iyi arkadaşlar. Çünkü çevrede kendini bilmeyen insanlar tarafından görülmektense sisli ortamda kamufle olmak bizim açımızdan daha iyi geliyor. O yüzden bu bölgeyi biraz soğuk havalarda ve bu tarz sis çöken noktalarda tercih ediyoruz. Bir de bölgenin tarihinin zengin olması bizi buraya çekiyor. Soluklanırken burayı bir tanıtalım dedik. Zaten tanıyorsunuz, biliyorsunuz ama biz yine de şöyle güzel bir sis havasında Küçük Vadi ile birlikte güzel bir açılış yapalım dedik. Doğru mu Küçük Vadi? Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Güzel bir açılış bekliyorum. Merhaba arkadaşlar, yeni maceramıza hoş geldiniz. İyi seyirler. Hoş bulduk. Bugün nasıl hava? Düne Bugün göre soğuk. daha soğuk değil mi? Evet. Bir de daha yukarılara Evet, çıktık. zirveye doğru çıkmamızdan dolayı biraz daha soğuk. Arkadaşlar cihazlarımız hazır, kıta bekliyor. Alan taramamı da birazdan aktive edeceğim. Yürüyüş esnasında sinyal alabilmek için adına. Biliyorsunuz bazı noktalarda sadece yaşanmışlıklar oluyor ve insanların günlük değerli eşyalarında toprak altında erozyona uğramış şekilde bulma ihtimalimiz oluyor. O yüzden alan taramamızı aktive edeceğiz. Alan taramamızla taraya taraya bölgeyi dolaşacağız. Bugün farklı bir nokta bulmuştuk. Geçen sefer geldiğimizde. O noktaya doğru ilerliyoruz. Tabii ki alan taramamı aktive edeceğim ama alan taramam sinyal alırsa o noktada ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen tekrar sizlerin huzurunuzda kayda girip oranın çalışmalarını başlatıyoruz. Şimdiden diyorum ki soğuk havada defineye giden herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Gideceğimiz noktada tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar merhaba arkadaşlar. Gelmiş olduğumuz bölgede harika bir sinyal aldık. Ne demiştik? Yürüyüş esnasında, keşif esnasında alan taramamızı aktive edeceğiz. Alan taramamızın sinyal almış olduğu noktada sizlerle tekrar buluşacağız demiştik. Alan taramamız bir sinyal aldı arkadaşlar. Almış olduğu bölgede büyük ihtimalle birçok defineci burayı ziyaret etmiş. Çünkü yerde çalışma olmuş ve çalışmaları kapatmışlar, kamufle etmişler arkadaşlar. Şimdi oraları göstereceğim size. Şu an üzerinde bulunmuş olduğum yerde büyük ihtimalle yığmaymış ama bir sinyal almadık. Sinyal almayınca yığma olmasının bir anlamı kalmıyor bizim için. Ne yapacağız arkadaşlar? Alan taramamızın sinyal almış olduğu noktayı size göstereceğim. Şimdi şu kayalıklarımız yığma ve burası zirve nokta. Zirvedeyiz şu an. Rakım gerçekten yüksek. Küçük Vadi'de üşümeye başladı. Doğru mu? Bayağı Çok değil ya, eller çok düşüyor. değil. Evet arkadaşlar, benim sırtımda çanta olduğu için biraz terledim. Büyük ihtimalle ben şu an biraz üşüyorum ve Küçük Vadi'nin de üşüdüğünü düşünüyorum. Çünkü ona fazla bir yük vermiyorum ben. Genellikle dedektörlerin çoğunluğu çekiç, murç tarzı kazı aletlerini, işte diğer geri kalan el aletlerini falan çantada ben taşıdığım için tırmanış esnasında biraz terletiyor. Onları çıkarınca haliyle şu an sabit durunca da Sen bir de yağmurlukla duruyor. Ben de evet, Küçük Vadi aynı benim gibi olduğunu düşünerekten onun da üşüdüğünü düşünüyorum.
Ama gerçekten burası biraz soğuk. Aynen. Evet. Şimdi Baksana zirve noktadayız. aynen. Şimdi alan taramamızı oksit modunda burada gezinirken şöyle bir oksit modunu aldık. Arkadaşlar şöyle bir dolaştık. Şimdi gelin. Şimdi burayı gerçekten defineciler ziyaret etmiş arkadaşlar. Şu bölgeyi görüyorsunuz. Şu bölgede bir kazı çalışması başlatılmış. Büyük ihtimalle bir şey bulunmuş ve üstü kapanmış. Çünkü bu bölgede bildiğim kadarıyla çok büyük kazılar yapıldı veya ufak tefek çaplı kazılar yapıldı. Baksana hemen Üzerine- yanında eski bir sit alanı Aynen var. kapandığına dair duyumlar alıyordum. Şimdi bu tel örgüyü hatırlarsınız. Tel örgümüz vardı burada. Tel örgüyü hatırlayanlar var mı? Vardır, illaki vardır. Şimdi bu tel örgü neydi arkadaşlar? Tel örgünün ben size şeyini anlatmıştım, olayını anlatmıştım. Şimdi burada tarihi bir alan varmış arkadaşlar, keşfedilmiş. Sit alanı olarak burası resmiyete kavuşturulacakmış. Ama arkeologlar tarafından veya işte müze müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişiler tarafından geniş çaplı işte Detaylı arama yapılmış. aynen şeylerle, iş makineleriyle geniş çaplı aramalar yapılmış, şeyler yapılmış, analizler yapılmış. Ama burada Değerli bir kayda şey. değer bir yani sit alanı olacak şekilde kayda değer bir tarihi şeyler bulunamamış arkadaşlar. Bulunmuş ama hani böyle günlük eşyalar gibi düşünün. Ya bardak çanak bulunmuş. Onlar da kayda değer tutulmamış. Kayda değer tutulmadığı için aslında o düşünceden dolayı bu tel örgüler çevrilmiş buraya. Daha sonra vazgeçilince burası bu şekilde kalmış. Yani burası sit alanı olmaktan son anda dönmüş Kurtulmuş. bir nokta arkadaşlar. Biz de burada çok arama yaptık. Birkaç tane tarihi değerli bir şeyler bulduk. Daha sonra alan taramamızda birçok kez dolaştık ama gerçekten kayda değer bir sinyal yok. Alan taramamızın çok az sinyal aldığı noktalarda bile dedektörümüzün sinyal almadığına istinaden biz de buralardan pek şey yapmadık. Hani olaylarına girmedik. Öyle söyleyeyim size. Ama onun dışında kalan noktalarda neydi arkadaşlar? Gerçekten güzel tarihi eserler bulduk. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Bölgenin geri kalan kısımlarını, belki de bölgenin sit alanı olacak değil de sit alanı olmayacak kısmına biraz araştırma yapmış olsalardı bu yanılgı onlarda ters tepecekti ve gerçekten burası tarihi bir alan olarak tarihe geçecek. O zaman da biz bulamayacaktık. O zaman da biz bulamayacaktık. Küçük Vadi'nin dediği gibi. Evet arkadaşlar, o zaman da biz bulamayacaktık. Şimdi bu bölgenin hikayesini size anlattık. Şimdi alan taramamızda sinyal aldığımız bölge, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Şurada da çok büyük bir çalışma var. Olmuş. Bakın. Çalışmanın büyüklüğünden bahsediyorum. Bakın. Dolaştığım nokta kazılmış arkadaşlar. Bayağı büyük bir noktada çalışılmış şurada. Ama üstü tekrar kapatılmış. Kekik kokusu nasıl geldi biliyor musun? Aynen. Harika bir kekik kokusu geldi. Gel yiyelim. He? Gel yiyelim. Hayvan gibi yere oturuyor. Kekik kokusu. Bak şurada da var galiba Arkadaşlar, kazı. Baksana. Burası da Evet. kapatılmış. bu noktada da gerçekten sanki bir çalışma olmuş gibi bir izlenim var. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle. Hemen ne yapıyoruz? Bu noktadayız. Alan taramamızı aktif edeceğiz. Bakalım alan taramamız ne diyecek bize? Oksitteyiz arkadaşlar. Oksit modundayız. Kaldırdık. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Evet. Şu an tarama moduna geçti. Cihaz halen tarıyor. Evet. Şu noktaya çekti arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle dönüyoruz. Bakalım hangi noktada sinyal alacak. Adamların çalışmış olduğu noktada sinyal aldı. Oo. Oo. Bak burada bir sinyal kaptı. Şöyle bak, dönüyorum. Alan taramanın etrafında dönüyorum. O da kendi Alan etrafında. taramada dönüyor. değerlinin olduğu noktada dönüyor arkadaşlar. Şöyle sabitliyorum. Bakın. Alan taramadaki tepkimeyi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Gerçekten güçlü bir tepkime var oksit modunda. Hemen değerli modu alıyorum. Değerli moddayız. Değerli modda tekrar kaldırıyorum.
Evet, yanılmadı arkadaşlar. Oksit modunda. Oksit neydi? Toprağın altındakilerin toprağa salmış olduğu, değerlinin vermiş olduğu bir sinyal gücüydü arkadaşlar. Oksit. Yani toprağın altındaki değerlinin çıkarmış olduğu oksidi algılayabilen bir özelliğe sahip altın modu. Boşluk modu, mineral modu. Mineral modunda da şöyle bir bakalım. Çünkü gerçekten etrafta gerçekten kayalık çok. Ve bu kayalıklardan dolayı mineral olma olanağı yüksek. Hemen mineralde bakalım var mı yok mu? Mineralde biliyorsunuz sağ sol tepkimesi veriyor arkadaşlar. Kapandı. Evet. Şu an cihaz sinyal alır gibi döndü ve kendini kapattı. Yani mineral yok. Minerale hayır dedi. Alan taramamız. Hemen şöyle sen ne yapıyorsun? Dedektörle yeraltı görüntülemeyi bir de diğer el aletlerini buraya alarak gel. Hadi bakalım. Biraz çalışmış ol. Olmaz mı? Yorulmuyorsun değil mi? Evet arkadaşlar, gerçekten de sis etrafımızı sarmaya başladı. İnşallah burada kaybolmayız. Burası gerçekten rakımı gerçekten yüksek. Yerdeki otlardan da belli. Burası çok verimli bir mera ve tarihi değeri yüksek bir mera. Oo, aferin. Küçük vadi toparlandı, geliyor. Küçük vadiye süper teşekkür. Evet arkadaşlar, küçük vadimiz koca delikanlı olma yolunda ilerliyor. Bir şeyde kaldı. Ne kaldı? Koş 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 koş. Hadi asker, hadi asker. Şurada sinyal aldık arkadaşlar. Şöyle bir sinyal almış olduğumuz noktayı bir işaretleyelim. Tut bakalım. Şurayı ben bir işaretleyeyim. Dur. Şeyden nerede çıkayım? Tamam. Sen şu kamerayı tut. Şimdi şu noktada sinyal aldık arkadaşlar. Şöyle burayı bir işaretleyelim. Bir de çarpı çiz üstüne. Şu noktada, yuvarlak aldığımız noktada sinyalimiz var. Hadi küçük vadiyi kırmıyorum. Bir de çarpı atıyorum buraya. Burayı şimdi dedektörlerimizle kontrol edeceğiz. Evet. Dedektörü açtın sandım vallahi. Niye açmadın? Çanta kaldı orada. Çanta kalsın ya, sıkıntı yok. Şu dedektörümüzü bir çalıştıralım da Aziz K37 yükleniyor. Sen şunu şöyle bir elinle tut. Hem ekranı gör. Ben de şu GR4'ümüzü aktif edeyim. GR4. Açıldı. Bir kontrol Tamam. yap bakayım. Tamam, çalışıyor. Dur, bekleme modunu aldım. GR4'ümüzü şey yapalım. Şimdi arkadaşlar bir toprak analizi yapacağım. Bakalım toprağı hafızada tekrar yenileyecek mi? Hep beraber görelim. Onay tuşuna bastık. Bakıma gönderdiğinde bunu hafıza kartlarını falan sıfırlamıyorlar değil mi? Yok. Tamam. Bak, zemin ayarını tanıdı, görüyor musun? Toprak analizi yaptı ve toprağı tanıdı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Çarpı aldığımız nokta, alan taramamızın sinyal almış olduğu noktayı şöyle bir tarayacağız. Onay tuşumuza bastık. Evet, bütün materyallerdeyiz. Tekrar onay tuşuna bastık. Şöyle bir etrafını bir tarayalım bakayım. Sinyali görecek mi? Evet. Sinyali görmedi. Şöyle yavaştan yuvarlağın içine doğru ilerliyorum. Aha. Gördün mü? Bakalım yüzde kaçlık sinyal oluyor. %90. %90 sinyal verdi. Evet. Şimdi kaldırdık. Ayrım dedik arkadaşlar. Tekrar dolaştırıyorum. %90 90 değerli. yine değerli dedi.
Hemen otomatik modda bir bakacağım. Onay tuşuna bastım. Auto'yu aldık. Auto modu var arkadaşlar, bakın burada. Auto modunu aldık. Bu da %90 değerli dedi. Yani dedektörümüz burayı onayladı arkadaşlar. Bekleme modunu alıyoruz. Hemen dedektörümüzü kenara koyduk. GR4'ümüzde şöyle bir aktif edelim. GR4 açık arkadaşlar. Cihazlara iyi bakmak lazım değil mi kanki? Aynen baba. Temiz bakmak lazım. Kendimizi de pisletmemek lazım. Ben de hiç sevmem arkadaşlar. Yani üzerimde başımda pislik görmeyi hiç sevmem. Tahammül edemem yani. Canlı tarama pinpointer. Pinpointer'de bir bakalım mı? Bakalım. Gördün mü? Vallahi Hemen koyar koymaz %80'lik. %80'lik Şöyle bir değeri gezdim, gördüm. Değer artacak mı? Dur bakalım. Bak her yerden aynı değeri çekiyor, görüyor musun? Evet, %80'lik bir değer gördü arkadaşlar. Bakın pinpointer modunda. Vallahi %80'i görüyor. Çok rahat görüyor hem de. Evet. %80, %79. Hemen ne yapıyoruz? Telefon ekranımızı alıyoruz arkadaşlar. Telefonumuza bağlayacağız. Ya da telefon ekranına bağlamadan direkt moddan bakayım mı ben? He? Olur. Tamam. Telefon ekranına bağlamadan direkt çıkıyoruz. Tarama moduna geçeceğim arkadaşlar. Bakayım ekranda nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Ekrandan mı yeraltı 3D yapacaksın? Evet, ekrandan yapacağım. Onu Şunu telefona tutsana. şey yapabiliyorsun. Dur bakayım. Kapatmış hesabını. Aç. Şöyle aşağıya doğru. Açtın mı? Aynen. Bakayım. Pinpointer. Ha, 3D taramada. Okey. Adım. Bir yön. Tamam. Tamam, 5'e hepsi 5. doğru. Tamam. Otomatik diyor. Otomatik mi? Otomatiği manuel yapıyorsun ya. Manuel yaptık. Başla diyoruz. Şimdi şöyle bir 5'e 5 yapalım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Son mu? 1 2 3 4 5 Aç diyoruz. Arkadaşlar, harika bir şekil çıktı. Aynen. Şimdi harika bir şekil çıktı ama biz bunu bir de telefona bağlayıp da aynı şekli alıyor mu, almıyor mu? Onu bir kontrol edelim, olmaz mı? Bak onu geçenlerde yapmıştık ya. Onu direkt telefona aktarıyor. Onu Öyle mi? çıkıyorsun oradan dosyalara geliyorsun. O zaten telefona bağlanınca ayarlıyor onu. Bir dakika bakıyorum o zaman. G Potral. Oo, gelmiş. Gelmiş değil mi? Hayır o değil, o Değil mi? geçen videodaki. Gelmemiş. Geri git. Geri git bayağı. Başlat diyelim. Başlat. Cihaza bağladık. Cihazı bağlamadım. Niye bağlamadık? Bağlayalım. Direkt şuna tıkla işte. Bağladık. Tamam. Bak bakayım gelmiş mi dosyalara? Bakıyorum. Diğer yandaki. Dosyalar gelmiş mi? Gelmemiş. Tamam hadi başla. Başlat. Al bakalım. Sesini aç telefonu. Tamam. Başlıyorum. Ses açık zaten. Başla. Aha. 1 2 3 4 5 Bu ne? 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Son mu? Aynen. 1 2 3 4 5 Nasıl? Allah bayağı güzel. Bakayım. Dönder bakayım bana. Aynısı ya. Aynen. Aynısı. Dur bakayım. Şu cihazımızı koyalım. Bence aynısı. Ha? Bence Ne diyorsun? de.
bayağı anımsatıyor eskisini. Evet. Kaydet diyoruz. Tamamlandı. Kaydet. Bak burada kırmızılık var. Şu kırmızılığa göre. Evet arkadaşlar. Şurada bir kırmızılık var. Kontrol haritasından değerlere baksana kırmızıların. Kontrol haritasında kontrol. Bak 2500. 2550. Şöyle şuraların değerlerini 2600'ü verdi bak. Bir daha yaklaştıralım. Çok mu geride? Çok yaklaş. Yapacak bir şey yok. Geri alamıyorsan çok yaklaştırmışsındır. Evet arkadaşlar. Harika bir grafik. Pinpoint'lerde diyor %80 ne yaptı? Değer verdi. Harika bir grafik ve harika bir 3D tarama çıkardı. Zaten dedektörümüz, alan taramamız sinyallerimizi tamamladı. Şimdi ne yapacağız? Buranın çalışmalarını yapacağız. Hareket ettikçe ısınıyorum arkadaşlar. Şimdi çalışma esnasında da bayağı ısınacağım. Şu telefonumuzu da güvenli bir noktaya alalım. Ve buranın güzelce bir çalışmasını başlatalım. Sen şimdi onu bana ver. Şeyimizi GR4'ümüzü kapat. Tamam mı? GR4'ü kapat. Ve ona ne yap? Kılıfına koy. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Ondan sonra ben de buranın çalışmasını başlatayım. Olmaz mı? Çalış bakalım biraz. Emek olmadan Yemek olmaz. evet arkadaşlar, emek olmadan yemek olmaz. Çok sevdiğim, saydığım bir arkadaşımın define arama esnasında kullanmış olduğu güzel bir slogan. Neydi? Slogan. Evet. Küçük Vadi gene Türkçesini konuşturdu. Slogan dedi ve noktayı koydu arkadaşlar konuya. Gel bakalım. Tamam. Şimdi sen Slogan. Slogan. Solucan. Solucan. Solugan. Slogan. Solucan. Yılan. Slogan dışında her şeyi söyledi. Allah yılan olan zihniyetlerden bizleri uzak eylesin diyoruz. Ya nasip deyip çalışmalarımıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Birçok definecinin çalışmış olduğu bölgede biz de ilk kazmayı vurduk. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben sana ne dedim? Birazdan çalışacağız ve Sen de birazcık büyük bir kaz yap bakayım. sıcaklık artacak. Bak yerlere gelmişler, büyük kazıp gitmişler. Aynen, sen pointer nerede, bizim el pointeri? Hiç bakmadık ki onunla. Getirdin ama. Nerede? Burada. Aa bak. Ver bakalım. Şu toprağa da bak, belki toprakta. Açtım toprağa da bak. Onur'la oyun oynuyoruz, tamam mı? Evet. Öğretmen olacakmış kendisi, ben öğrenci olacakmışım. Oo. Tamam. Evet. Bak sen işin şurasına bak. O öğretmen ya, okula telefon getirmek yasak ya. Evet. Diyor ben diyor sende telefon alıp olmadığını kontrol edeceğim diyor. Ben de orada Onur oyun diye getiriyorum böyle yanımda telefon. Ben böyle çaktırmıyorum bunu. Bu telefonu gördü bir kere ama bulamıyor. Tamam mı? Bu gitti içeriden senin yedek pointeri aldı, açtı böyle üstüme tutuyor. Böyle hani böyle alışveriş merkezlerinde el dedektörleri olur ya bulmak için. Onun gibi her yere tutuyor bulmak için telefonu. Seni diyor bir şekilde diyor. Suçüstü yapacağım diye yani. Evet arkadaşlar. Küçük eniştemiz gerçekten fena. Bana diyor baba sen beni neden define aramaya götürmüyorsun? Beni neden define aramaya götürmüyorsun? Çok sitem ediyor gerçekten. Hatta bu durum annesinin rüyalarına bile girmiş. Annesi rüyasında küçük enişteyi kaybetmiş. O da
başka bir noktadan çıkıp gelmiş ve kendisine şöyle söylemiş. Babam beni defineye götürmediği için ben kendim gittim. Define aradım, geldim falan gibilerinden. Böyle bir annesi rüya görmüş. Gerçekten çok istekli. İnşallah belli bir yaşa geldikten sonra o da bizim aramıza katılacak gibi duruyor. Doğru mu? Aynen. Hadi bakalım. Bana ne diyor biliyor musun? Abi diyor sen diyor dağda diyor ne iş yapıyorsun diyor. Ya kamerayı tutuyorsun diyor. Diyor kamerayı ben de tutarım diyor. Bir dahaki ben gideyim o zaman. Diyor kamera tutmak iş mi diyor. Ben de giderim ben de yaparım o zaman diyor. Aynen öyle. Doğru söylüyor. Kayalıklar atmaya başladı kanki. Ha, aynen. Görüyorsun değil mi? Aynen öyle. Var mı bir şeyler? Bir şeyler yok. Bayağı açtık lan. Aynen. Değil mi? Vallahi yorulduk kanki. Aynen. Var bir şeyler yok. Şurada da bir kayamız var. Levye nerede? Levye burada. Var mı bir şeyler? Ha? Bilmem. Var mı? Bak bakalım. Yapma. De, sinyal vermiyor ki. Aynen sinyal vermiyor. Birazdan mı açacağız burayı? Hadi bakalım. Bayağı da kayalık var. Ha ne diyorsun? Aynen.
Aklıma şey geliyor habire. Hani bayramın ilk günü. Onur habire senin elini öpüp para istiyordu ya. Arkadaşlar böyle öpüyor, babam veriyor parayı. 5 dakika sonra geliyor, bir daha öpüyor, bir daha para istiyor. Evet. Küçük enişteyle bayramın ilk günü başımız beladaydı arkadaşlar. Neredeyse cebi boşaltacaktı yani. Ay. Pointerlerden bakalım. Çıldırıyor. İşte aradığım ses buydu. Çıldırıyor. Çıldırıyor aynen. Evet arkadaşlar. Aradığımız ses bu. Yeşile dönüyor bakın arkadaşlar. Değersiz olsa böyle kırmızıya dönmesi lazım. Yeşile dönüyor. Aynen. Şöyle bir açalım bakalım yavaş yavaş. İncitmeden. Kimse görmeden. Evet. Aslanım benim be. Geliyor işte bak. Gördün mü? Yaklaştır bak burada. Gördün mü? Yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır. Yakın çekme. Belki yakın çekme. Vallahi değdi. Yorulduğumuza değdi. İncitmeden alalım bakalım. Bugün kısmetimizde nasıl bir güzellik var arkadaşlar. Evet. Çıkıyor. Çıkıyor. Geliyor. Geliyor arkadaşlar. Ah. Oh işte bu. İşte bu. O daha devam ediyor. Devam ediyor. Hani nerede? Kameraya değdim bunu. Altın tozu mu var lan bu? Bu ne? He? Bilmem. Aa, burada işte gördün mü? Bakayım. Oo. Ha, Ne? Yüzük mü? bilmiyorum. Yüzeye benziyor. Ha, işte bu. He, Birine değersiz var mı? Yok. değersiz vermedi. Bakalım. Bak bakayım. Dur. Başka bir şey var mı? Ver bakalım. Evet arkadaşlar. Bir de dedektörümle bakacağım. Şunları şuraya koyalım. Pointerimizde. Bir de dedektörümle bakacağım buraya. Malzemeler nerede? Bir Ha. dakika. Şey gelirken ya da boş ver. Ne oldu? Şey. Ekranı göster. Dedektörümüz açık arkadaşlar bakın. Açık. Şu an kuyuda. Hiçbir tepkime vermiyor. Evet. Onay tuşuna bastık. Yok. Beklemini aldık. Şimdi bulmuş olduğumuz güzellik. Şöyle bir definenin içine girelim. Oo kanki. Efendim. Bak. Fırça vardı değil mi? Aha. Ver bana bir fırça. Harika. Bir fırçamızı getir. Yok, sana bakacak şey. Tamam. Hadi bakalım. Tamam sen bırak onu yana. Evet arkadaşlar. Güzel bir malzeme bulduk. Şu çamurunu temizlersek. Gerçekten zengin bir bölge. Zengin bir bölgeden dolayı da devamlı Geldim. buraları arayacağız. Şöyle güzel bir temizleyelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir Osmanlı tarihine ait yine harika ihtişamlı bir takı malzemesi büyük ihtimalle. Takı malzemesine benziyor değil mi? Aynen. Şurada delik var. Kolyeye benziyor şöyle. Şunu da Ne olabilir? Bir dakika. Bilmem. Onu da bir açalım şöyle. Ha, Hani bunun böyle içinde çamur varmış. gelinler böyle bilezik gibi takıyorlar ya şuradan. Evet. Onun gibi bir şey olabilir belki. Bence çok sert vurma, kırılır şimdi. Eski yani. Evet.
Dökülme ama bayağı çamur dolmuş. Çubuk gibi bir şey bulup gelsene bana. Murç. Yok, çubuk. Sert bir çubuk bulsana, içini temizleyelim. İçinde belki de başka bir şey var. Ah. Şeyin sapını getirin. Antenin ucu mu? Aha. Evet, zekice. Dallar kırılır çünkü. Zekice. Evet arkadaşlar. Harika 2 tane eser. Bir tanesi şu şekilde bir eser. Evet. Bir tanesi de kapı şeklinde bir eser arkadaşlar. Şu yine ayakkabıya benziyor. Ama manevi değeri yüksek bence. Kayık da olabilir bence. Kayık da olabilir. Doğru söylüyor. Çamur olduğu için fırça da işlemiyor. Elimizde de temizleyince de olmuyor. Bunu büyük ihtimalle iyice kuruttuktan sonra Havale temizleyeceğiz. Harika. Kısmetindeyiz arkadaşlar. Kısmetimiz bol ve harika, gerçekten güzel eserler bulduk diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yakın çekim alalım. Evet, yakın çekim de yapıyoruz arkadaşlar. Harika eserler, takı ve şöyle güzel bir minyatür bir obje. Çamurunu iyice temizleyelim. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle karşıma. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Harika bir kası, harika bir çalışma, harika eserler. Sizleri seviyorum. Sizler de harikasınız. Allah'a emanet olun diyoruz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.